tabaliniba, tabaliniba, kunizom yom yom, tabaliniba. Tabaliniba, tabaliniba, kunizom yom yom, tabaliniba. Sanzinima, papa, tabaliniba. Tuyanima, papa, na tabaliniba. Subiguraguri makukoni, bibi. Zazizila pana manizi, ye zizi. Subiguraguri makukoni, bibi. Zazizila pana manizi, ye zizi. Pokumna bakpa la mari nikoba. Wawa nikoba. Wawa nikoba. Wawa. Zubiguraguri makukoni, zizi. Zazizila pana manizi, ye zizi. Pokumna bakpa la mari nikoba. Wawa nikoba. Wawa nikoba. Wawa. Burası Afrika kıtasının batısında, başkent Akra'ya 2 saat uzaklıkta bir balıkçı köyü, Senyabereku. O balıkçı köyünün yamaçlarında bir yetimhaneye yatılı okul. Burada hiçbir planım yoktu benim. Ben gelecektim, birkaç ay kalacaktım. Oranın çocuklarını, insanlarını, köylerini yaşarım. Bir şeyler belki öğrenirim. O bana bir katkısı olur. Benim de onlara ne katkım olacak? İşte kitap okurum, oyun oynarım. Gideyim şu insanları bir göreyim dedim. Bu şekilde yola çıktım. Ama buraya geldikten sonra bir şeyler çok değişti. Yani şimdi mümkün değil artık benim bunu bırakmam. Afrika'ya bir kere ayak basan bir insanın bir daha aynı insan olarak kalması mümkün değil. Kalamaz. Yani başka bir şey. Yani bu tek bir insan görmeseniz burada, toprağa bassanız bile çok farklı. Benim hayatımı değiştirdi. Ben kendi içimdeki Afrika'yı buldum. Burada hayat sabah çok erken başlıyor. Çocuklar çok erken kalkıyorlar. Sularını taşıyorlar. Banyo yaparlar. Çok düzenli. Günde 2 kere yıkanıyorlar. Dişlerini fırçalıyorlar. Okula gidiyorlar. Okulumuz var burada. Şimdi ilkokulumuz var. Köyden çocuklar da geliyor. Hem kendi çocuklarımız bu okula gidiyor hem de köyden gelen çocuklar gidiyor. Ya bizim 67 çocuğumuz var. All right. So you should answer only 4 questions from this section. All questions carries equal or carry equal marks. Çocuklarla ilk karşılaşma anımı hiç unutmuyorum. Yani o kimisi uzaktan baktı, kimisi yanıma koştu, kimisi soru sordu. Yani onların içlerindeki sevgiden, onların o doğallıklarından çok etkilendim. Buradaki çocukların bu Afrika'nın bu köyündeki bu unutulmuş hali beni etkiledi. Gana tarihini çok okudum. Yani Afrika ülkeleri arasında ilk bağımsızlığına kavuşmuş ülke. Ana kölelik ticaretinin yapıldığı limanlardan birisi. Yani Afrika'da gönüllü olacaktım. Gana'yı seçtim çünkü iç barış olan bir ülke. Ona da dikkat ettim. Benim gibi yine gönüllü olarak gelmiş bir arkadaşım var, Jenny. Onunla biz burada tanıştık. O da yıllar önce gelmiş. Ne yapabilirim diye düşünmüş. Biz dedik o zaman güçlerimizi de birleştirebiliriz. Senin kaynakların, benim kaynaklarım. Hani birlikte ne yapabiliriz bu çocuklar için?
Hiç ayırmak istemiyorum çocuklarımı birbirinden. Benji benim için bir şeylerin sembolü oldu. Belki bu kapıdan ilk girdiğimde gördüğüm çocuk o olduğu için. Belki o doğumda annesi onu doğururken ölmüş, kaybettiği için. Asla yaşamaz denen birçok hastalığı aynı anda sahip olduğu için. Ve o zamanlar bebek olduğu için, hani o en küçükleriydi çünkü. Yani böyle saatlerce benim koynumda uyurdu o. Yani ben onu şey yapmamak için pozisyonumu değiştiremezdim. Öyle o ilk geldiğim 4 sene önce. Kendi kendime bazen şunu söylüyorum. Aslında ben bütün bunları Benji için mi yaptım? Benji için yaptım. Yani Benji benim için Afrika'yı da temsil ediyor. Öğretmen çocuğuyum ben. Annem, babam öğretmen. Tamam, ben şeye bakıyorum, yazıyor. Annemin sözlerini hatırlıyorum. Babamın davranışlarını hatırlıyorum. Buradan aldıkları bende var. İkisinden de çok şey öğrendim. Statü, kimlik, işte para, pul, değer. Kimse kimseden değerli değil. Yani insana değer vermek, insanı tanımaya çalışmak, etiketlememek. Bir de o zarafet ve nezaket. Ben bunu onlarda gördüm. Biz sokakta büyüdük. Her tip arkadaşımız vardı bizim. O farklılık çok şey öğretiyor. Yani o temas çok şey öğretiyor. Ne kadar farklı insanlar var, ne kadar farklı hayatlar var. Belki bizim bir şeylerimiz var, onlarda yok ama onlarda niye olmasın? Bu şey değil, hiçbir zaman hadi paylaşalım, yardım edelim, birilerine bir şeyler verelim. Benim aklımdan zerre böyle bir şey geçmedi. Bu insanları tanımayı, onların hayatına eşlik etmeyi, yani varsa yapabileceğimiz bir şey, paylaşabileceğimiz bir şey, elimizde, avucumuzda, kalbimizde, hadi paylaşayım diye yola çıktım. Sonra ailem, arkadaşlarım, öğretmenlerim, arkadaşlarımın anneleri de beni destekledi. Biz 3-4 arkadaşımıza okumaları için burs vermeye başladık. Gaziantep başladı, Nizip başladı, Erzurum, İspir, Ordu, Karadeniz derken şu ana kadar 162 öğrencimiz olmuş. Hani yaptırmıştık ya şimdi yuvarlak. Yuvarlak. Nasıl? Ben bu yolda öyle insanlarla tanıştım ki tencerede taş kaynatırım, akşamları onu çorba niyetine içerim diyen ama yine kızımı okutacağım diyen bir baba. Bu da var hayatta. Hiçbir kurum ve ideolojiye ait değilim. Tek yapmaya çalıştığım, hiçbir ayrım yapmadan okumaya istekli, zor durumu olan çocuklara destek olmaya çalışmak. Neden Afrika sorusu bana çok geliyor. Ağrı'nın bir köyüyle, Erzurum'un bir köyüyle, sınırdaki bir köyle, yani mayınlar olan köylere de gittim ben. Bir kişi değil, bir köy değil, bir şehir değil. Kıtanın bütününde yaşanan çok ciddi bir yoksunluk, unutulmuşluk var. Yani sistematik bir biçimde ciddi yoksun bırakılmış topraklar.
Niye bu çocuklar bu halde? Niye bu ülke bu halde? Niye dünyada 1 milyar insan aç? 1 milyar insan aç. Fakir değil, aç. Yani her gün 20.000 kişi açlıktan ölüyor bu dünyada. Durmadan tüketiyoruz. Bakıyorsun burada insanların ne kadar az şeyle yaşadığını görüyorsun. Ne kadar çok paylaştığını görüyorsun. Ona rağmen ne kadar umutlu olduğunu görüyorsun. Ve sonra kendi gündelik dertlerin. Bu çocuklara dedim ki ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Yani bütün dünya etki alanımız olamaz yani. Bütün dünya. Dedim ki şimdi ben bu çocukları bırakıp gidemem yani. O 2 ay süresinde ben gidişimi hiç unutmuyorum. Yere geleceğimi biliyordum ama ne zaman olacağını bilmiyordum. Ben bunu yaşarken, yolunda giderken de insanlar katıldı, insanlarla karşılaştım. Burada olmak benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Bu topraklar benim topraklarım. Unutulmuş olabilir çok uzun yıllar ama ben unutmayı tercih etmedim. Abla şeker var, pirinç var. Yasmin çok iyi bu sene. Onların yerine koydum kendimi. Neler aldığımı, neler verdiğine baktım hayatım bana. Sonra dedim ki hayat bir tane ve herkese eşit şeyler vermeli. Vermediği noktada demek ki bir takviyeye ihtiyaç var. Belki bizim görevimiz de budur. Alamadıkları hayatı, kuramadıkları hikayeleri, kuramadıkları hayalleri biz onlara verelim. Burada her çocuk, her kişi doğduğu haftanın gününe göre bir isim alıyor. Kuveyku bir melek. Hastalığının hikayesini çok öğrenmeye çalıştık. Annesi var, Kuveyku'nun babası yok. Bir dönem herhangi bir nedenle hastaneye götürülmüş. Tam bilgi alamıyoruz. Yani aşı olabilir, bir tedavi olabilir. Ve bir iğne vurulmuş. O iğneden sonra da kaslarında bu problem gelişmiş. Konuşamıyor, bir kolunu kullanamıyor, bacağını kullanamıyor. Laura, sana seslendi. Gel. No. Gel. Laura bir gönüllümüz var. Çok özel bir bağ kurdu onlar. İşte Laura geldiğinde dedi ki yani Sezi hastaneye gidelim. Sezi bir şey yapılabilir mi bakalım. Gerçekten mimar odur yani. Araştırmaya başladık. Araştırdık. Şimdi müthiş bir umut doğduk. Ameliyat olacak. Önce bacağından ameliyat olacak. Bacağı düzelecek inşallah. Bacağı düzeldikten sonra da kolu için ameliyat olacak. Sadece bir kanal var, insandan insana bir kanal ve bu iyilikle de açılabiliyor. Hani pazarlıksız bir şekilde niyetinizi siz ortaya koyduğunuz zaman karşı taraftan çok başka geri dönüşler alıyorsunuz. Bu kim olduğundan çok bağımsız bir şeyden bahsediyorum. Amen. Amen. Çağrı açtık, duyurduk çevremize. Herkes de destekledi. Çünkü Kuveyku'nun hikayesini biliyorlar çocukluğundan beri. Herkes takip ediyor. Biz de ona şimdi bile oynaya, dualarla
hastaneye uğurladık. Haber bekliyoruz. Kueku. Kueku. We love you, baby. Her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Yani kum pazarlığı için köye gidiyorum, oradan geliyorum. Yumurta için yumurtacıya gidiyorum. Ciddi mesafeler, hava sıcak, bir yandan çocuklar, okul, sıra alınıyor, o oluyor, bu oluyor, inşaat derken çok ciddi bir emek. Lise inşaatımız devam ediyor şimdi. 4 derslik. Yani bütün Gana'daki inşaat şeylerine hakim oldum. Yani bir torba çimento kaç lira, bir kamyon kum ne kadar. Fixing the whole place, even the whole place. Güneş enerjisi sistemine geçmeye çalışıyoruz şimdi. Ciddi elektrik faturaları ödüyoruz çünkü. Yani çok mutluyum ama hala istediğimiz noktaya gelemedik çünkü bataryaları alamadık. Güneş varken sadece sistemi kullanabiliyoruz. Şimdi diğer aşama o. Bir su projemiz vardı. Suyu yaptık. 70 metreden suyu alıyoruz, pompalarla iletiyoruz. Arıtmaya çok iyi bir arıtma sistemi kurduk. Çok güzel içme suyu var burada. Hiçbir zaman bu işi bir proje, bir iş olarak göremiyorum. Çünkü tanıdığım zaman bağ kuruyorum ve merak ediyorum. Yani işte Aba okula gitti mi, Benjiye ne oldu, Dayana ne oldu, Kueku'nun ayağı, yemek ne durumda? Abena'nın annesi yok. Hiç kimse görmedi, hiç kimse bilmiyor. Babası var ama babası gelmiyor düzenli olarak. Geldiğinde de bakımlarını iyi bir şekilde sağlamıyor. Abena babasını görmek istiyor, ailesiyle olmak istiyor ve umutlanıyor. Yani bizim burada en büyük meselemiz o. Bir şeyi sürdürülebilir kılmayacaksan o çocuğu o sözle alıp götürme. Tatil olduğunda, hafta sonu olduğunda yani gözü hep kapıda. Hep gelecek bir baba bekliyor. Baba bazen 3 ay gelmiyor, bazen 6 ay gelmiyor. Şimdi bu çocuklar yetim mi? Yetimi tanımlamak lazım bence. Bazılarının annesi babası var. Ya anne ya da baba var. Çocuklarına bir öğün yemek almaktan aciz insanlar bunlar. Bazen teyzelerinin yanına gönderiyoruz tatillerde, hafta sonları. Ve çocuklar diyorlar ki biz geri dönmek istiyoruz. Niye gitmek istemiyorsun dediğimizde ben orada günde bir kere yemek yiyebiliyorum ama burada günde 3 kere yemek yiyordum diyor. If it is drawn, we have 67 çocuk artı çalışanlar, ciddi bir gıda ihtiyacımız var, ciddi bir elektrik ihtiyacımız var. Okul, öğretmenler, idareciler, anneler. Çocukların sağlıklarının takip edilmesi, işte sağlık sigortalarının yapılması, bütün bunların takibi için tabii çok ciddi bir
emek gerekiyor. Bunların hiçbiri tabii kendiliğinden olmuyor yani. Keşke o sevgi ve güzel duygular bunları halledebilse ama halledemiyor tabii ki. Maddi kaynaklara bağlı. Durum şu, Kuyeko yarın ameliyat olmuyor. Sebebi şu, aslında o 10 Mayıs verdikleri gün doktorun onu kontrol edeceği gün olarak belirtilmiş. Yani bir randevu. Doktorun gelip onu kontrol edip ve sonrası ameliyatla ilgili gün vereceği ve doktorun da ne zaman geleceği şu an belli değil. Ne olursa olsun hastanede birilerinin olması lazım. Doktorla görüşülecek vesaire. Sen istiyorsan dön ama Chris orada kalsın. Ben de bir hastaneyi aramaya çalışayım canım. Çok teşekkür ederim. Olamıyor şu an ameliyat. Gün almıştık, tarih almıştık ameliyatı için. 10 Mayıs'tı ama iyi bir doktor var. O geliyor gidiyor hastaneye. Bize verdiği tarih 10 Mayıs ama herhalde bizim iletişimimizden de kaynaklı bir kopukluk olmuş olabilir. Pazartesi günü doktoru bekleyeceğiz. Ama ya olamazsa o ameliyatı bir ay sonraya gün verirlerse, dualar ettik burada onun için hepimiz tek tek bütün çocuklar onu gönderdik yani böyle başı önde geri dönecek. Bakalım bir konuşalım hastaneyle de inşallah hafta başına ameliyatı almasını sağlayacağız. Şahsi bir oluşum olduğu için, bir kurum, büyük bir dernek, işte böyle bir şey olmadığı için tabii çok kısıtlı şahsi bağışlarla. Ama ben bakınca çok güzel bir şey görüyorum. Yani burası çok değişti. Burada bir sistem kurduk. The owner of Moms Care Foundation and Love Life School. I met her 4 years ago from an organization. She came through them. It was like God has visited us because since she started coming here, she has been so helpful to us. She's been so supportive in everything that we are doing. And I can even say since she started coming, all our food problem is solved. Sexy is one, whenever she's around, she puts smiles on the faces of everybody who comes in contact with her. Sexy is one person who will not rush in doing things. Whatever she starts to do, it means she has already planned it and has prepared to do it, start it and complete it. Her çocuk farklı, her çocuğun hikayesi farklı. Benji buraya bebekken bir karton kutu içinde getirilmiş. Burada kendini güvende hissediyor. Bu diğer 67 çocuğun ailesi. Ama buranın dışına çıkamıyor. But I'm with you, we can walk. Sosyal medyada müthiş iyi şeyler aracılık etmek isteyen, işte katkı sağlama, elinden geleni yapma, bizim insanımız için konuşuyorum çünkü Türkiye içinde bu bağlantılarım var. Yani birleşiyorsun, birleşince daha güçlü olduğunu hissediyorsun. Daha güçlü olduğunda o dünyanın kötülüğüne karşı da bir şeyler yapabilirmişim gibi bir his geliyor. Kore her şeyin aslında merkezinde çünkü tüm bunlar olurken o hep benimleydi. Yani ben tutuşurken, çabalarken, debelenirken, gülerken, ağlarken, bir şeyleri var etmeye çalışırken onun zamanından çok çaldım. Evde birlikte zamanımızdan çok çaldım, birlikte yapacağımız şeylerden çok çaldım. Bu yolculukta o beni mümkün kıldı. Ameliyat oldu Kuveyku.
O da çok heyecanlı. Biz de çok heyecanlıyız. Yani yürümesinin sonucunu nasıl beklediğimi anlatamam, bakalım ne olacak yani. Çünkü alçı çıktığında ve bir de fizik tedavi sürecine girecek. O zaman asıl ne olduğunu göreceğiz. Şöyle bir algı var. Bir insan başkalarıyla bir şeyini paylaşıyorsa onda çok olmalı. Hayır, onda çok olmasına gerek yok. Siz 1000 liranızın 10 lirasını vermiyorsanız inanın 10.000 liranızın 100 lirasını da vermiyorsunuz. Vermek sahip olduklarının çokluğuyla ilgili bir şey değil. Her şey göreceli, yani zenginlik de göreceli. Hayatımı geçirebilecek kadar param var. Herkesin sahip olduğu dertlere sahibim. İşte kira gibi, işte bilmem elektrik faturası gibi. Bizim bu etkileri yaratabilme nedenimiz destekleyenler zaten. Yani o 100 liraların 1 liraları, 1000 liraların 10 liralarıyla, 100 liralarla, 500 liralarla biz bir araya bunu getiriyoruz. Birlikte oluşturduğumuz bir şey bu. Paylaşmak, katkı sağlamak çoklukla ilgili bir şey değil. Şimdi dünyadaki sorun yokluk sorunu değil, çokluk sorunu. Bazı yerlerde çok, kiminde hiç yok. İşte o aradaki köprüyü kurduğunuz zaman zaten bir değişim başlıyor. Biz bu gerçekliği görmek istemiyoruz. Görmek zorunda da değiliz ama çok insan tanıyorum, onu hissediyor içinde. Hissediyor, o müthiş sıkışmışlık, umutsuzluk, dünya nereye gidiyor? Ya dünya nereye gittiği belli yani. Dünya kötüye gidiyor, çok kötü şeyler oluyor. Ne yapıp köşesine çekiliyor. Belki de o köprüyü kurabildiğimiz zaman yardım değil, sadaka değil, verkaç değil, anlamaya çalışınca zaten empatiyle birlikte hizmet geliyor. Güzel bir gelişme oldu Benji için ve diğer gelişim problemi olan çocuklarımız için özel bir eğitim uzmanı ayarladık. Her ay düzenli gelip çocuklarımızı takip edecek. Biz 2 kişiyiz şu anda burayı destekleyen, Jenny ve ben. Bize bir şey olursa ne olacak? Bizim imkanlarımız yetmezse ne olacak? İçlerinde okumak isteyenler var. Okula gönderebilecek miyiz bu çocukları? Yaşlandıklarında onlara ne olacak? Ciddi sayıda çocuk var. Kocaman bir tesis, okul, ilkokul, şimdi lise yapıyoruz. Kadınlar için atölyeler. Bütün bu köyler için bir merkez haline geldik biz. Bunun döndürülmesi şahsi olarak çok zor ama bu bağışlarla çok güzel bir noktaya geldik. Ama yarın ne olacak? Gelecek ne olacak? Yetersizlik hissediyorum. Tam karşılığı o. Ben Afrika'da bir köyüm olmasını hayal bile edemezdim yıllar önce. O zaman 4 sene sonrası da benim için bir gelecek. O geleceğin içinde, zaman çizgisinin içinde ve şimdi de yürüyoruz. Belki şunu yapabilirim, 10 yıl değil, 20 yıl değil. Şu an okula gidecek çocuklar. Bu seneki sağlık sigortaları. Seneye üniversiteye hazırlanacak çocuklar. Hep böyle, belki küçük küçük adımlarla o geleceğe ilerleyeceğiz. O zaman belki biraz daha yeterli hissedebiliriz kendimizi. Çünkü gelecek tek başına çok büyük.
A. Which one is A? Very good. Let's clap for Ben. We have 4 steps for Ben, and we believe that by the end of those 4 steps, Ben will be able to improve his social skills and overcome his difficulty and fear of going out by himself alone. Red cow. Okay. Keeping a red chair. Red chair for Auntie Sevi. Good. Good. And then the last one, green chair. Green chair. Green chair. Green. Good. Hayalimiz onun kendi evi dışında bir yerde kendini rahat ve güvende hissetmesi bence. Shine fire. Cape Coast'a ilk gittiğimde o benim ziyaret etmek istediğim yerlerden hep birisiydi. Bütün bu Afrika tarihini okuduğumda. O kadar güzel bir sahilde böyle bir bina, önü okyanus, yüzlerce yıl olanı bildiğin zaman bütün o hikayeleri, o zindanları, o karanlığı. Gerçekten oraya gelip orayı gördüğünde insan sıkışıyorsun, yani ciğerin sıkışıyor, ciğerin küçülüyor. İnsan bunu nasıl yaptı başka bir insana? Anlamaya çalışıyorsun ama sanıyorum bu anlaşılacak bir şey değil. Bugün Gana'da olan güzel şeyleri anlamanın da bir yolu o. Bütün bunları yaşamalarına rağmen geçmişe bir öfkeyle bağlanmamalarını görüp hayretler içinde kalıyoruz. Hepimiz öyle. Çok naif, çok güzel insanlar. Belki bu köyden, belki şu an durduğumuz yerlerden o insanların yüzlerce yıl koparılışını, götürülüşünü, oraya kapatılışını haftalarca bekletilip, yani insanlığın ruhu kırılana kadar, ruhen köle haline getirip o gemilerle konana kadarki süreçte neler yaşadıklarını, yani burada hep dolaşırken aslında bu topraklarda yüzlerce yıl olan bir şeyin burada enerjisi var ama iyi şeylerin de enerjisi var. Çocukların gülüşleri de var, meyveler de var, müzik de var, danslar da var, çok derin bir kabile kültürü var. Bütün hepsiyle yoğrulmuş. Yani bunu hissettiğim için Afrika'ya aşığım ben. Beyaz adamın borcunu ödemek için burada olduğumuza inanmıyorum. Yani insanlık olarak bunlar yaşandı. Biz de o insanlığın parçası olarak yani buralara geliyoruz ve bu hikayenin biz de bir parçası oluyoruz. Çünkü bitmedi. Hikaye bu şekilde tüm Afrika için daha umutla ve daha güzel devam edeceğine inanmak istiyorum. Afrika için, Hindistan için, bugün dünyadaki birçok ülke için bu medeni olmayan, gelişmemiş, az gelişmiş ülkeler tanımı kullanılıyor. Yani biz o medeniyetle ne inşa ettik? Neye yaradı? Neye yaradı? 1 milyar aç insan, 23 milyon. Çok iyimser rakamla köle. Hırs, talan, öfke, yok etme, savaş ve cinayet. Nerede? Nerede medeniyet? Bir ülkeye gittiğinizde
orada gümüş takımlarla akşam yemeği yeniyor olması orayı medeni kılmıyor benim için. Çünkü onun olması için dünyanın başka bir yerinde başka şeyler oluyor. O kadar bilgi neye yaradı? Hiç. O kadar bilgi atom bombasını yaptı işte. O kadar bilgi bugün durmadan silah üretiyor, silah satıyor. Ve dünyadaki bütün savaşlar bu silahlarla destekleniyor. Nerede medeniyet? Yani insanlıkla bir olmayan, duyguyla bir olmayan bir teknolojik gelişme hiçbir yere taşımıyor insanlığı ve taşımadı. İşte geldiğimiz nokta bu. Bizler durmadan çöp üretiyoruz, çöp tüketiyoruz, çöp yiyoruz ve arkamızda çöp dağları bırakıp dünyadan geçip gideceğiz. Sanki hiç gitmeyecekmişiz gibi. Kuveyku'yu hastaneye götürüyoruz şimdi. Alçısı çıkacak, ameliyatının başarılı geçip geçmediğine bakılacak, ilk adımlarını atacak. O heyecanlı, mutlu, ben heyecanlı, gerginim. Well, the surgery is quite successful. Only there's a small sore here we have to take care of. Yes. While he is here, we do all that. Okay. So Yes, with that he will be able to walk quite okay with the heel now touching the ground instead of the first, only the forefoot touching. Okay, so he will stay here for a few weeks, maybe 6 weeks, and then after that he goes home. That's right. Oh. Go back. Wait. Geçmişiz ya. Her insanın içinde bütün dünyayı yok edecek kadar kötülük var. Ama bütün dünyaya yetecek kadar iyilik de var. İyi şeyler yapmak isteyen çok insan var ama bir şekilde bir kanal ve yol bulamıyorlar. Çünkü bugün bizlere hep kötülükle ilgili resim çiziliyor. Şimdi siz dünyanın kötülüğü dediğiniz zaman yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Siz ona karşı ne yapabilirsiniz ki? Çok büyük, çok karanlık bir şeyden bahsediyoruz. Bu kadar cılız bir beden, bu kadar cılız bir maddi güç, bu büyük kötülükle ilgili ne yapabilir? İşte küçültüp bu çocuğun hayatı, hadi bu kızın hayatı, bu çocuğun yemeği, hadi bu anneye destek olalım, şu genci okula gönderelim dediğiniz zaman adım adım o yolda siz de ilerlemiş oluyorsunuz ve o insanlara da bir kapı, bir gelecek, bir umut açılmış oluyor. Bugün dünyada şikayet ettiğimiz kötülükleri yapan herkes bir gün çocuktu. Çocuklar bence müthiş bir bilgelik, müthiş bir duygu bedeni, müthiş bir saflık barındırıyor.
dünya değişecekse, eğer daha iyi bir dünyada yaşayacaksak bir gün, çocuklar sayesinde olacak bu. O çocukların büyüklüğü yapacak bunu. O çocuklar büyüyecek ve bunu yapacak. O çocuklar insan tarafları kırılmadan, o çocuklar paylaşılarak, o çocuklar sevgiyle, o çocuklar ilgiyle büyütülebilirse zaten onların büyüklükleri de dünyamıza iyi bakacak. Yani biz eğer iyi bir dünyada yaşamak istiyorsak bu çocuklar yoluyla olacak.